Merhaba sevgili astroloji severler, kanalıma hoş geldiniz. Uzun aradan sonra sizlerle tekrar birlikteyim. Malum Merkür Retrosu ve zor açılar vardı gökyüzünde, dataya girmeyeceğim. Hemen Sinastri ve kompozit harita yorumlarıma geçmek istiyorum. Bu videoyu bekleyen çok arkadaşım vardı. İlk partnerimiz için haritaya bakıyorum. Kadın içeride, erkek dışarıda. Evet. Önce Güneş ve Ay açılarına bakıyorum Sinastri'de her zamanki gibi. Kadının Güneşi Oğlak, erkeğin Yengeç. Ego olarak, karakter olarak birbirlerini pek anlamıyorlar. Kadının Ayı Oğlak, erkeğin Güneşi Yengeç. Biraz Dolunay aşkına benziyor ama tam değil. Çünkü derece olarak tutmuyor. 4 derece Oğlak'la 19 derece Yengeç. Tam 180'lik bir açı görünmüyor ama sonuçta element bazında bakarsak Oğlak ve Yengeç zıtların çekimi var burada. Biraz zor olabilir Güneş ve Ay analizine bakarsak. Yani Oğlak kadını duyguları da ve yengeç erkeği karakterde uyum yakalamaya çalışıyor diyebiliriz. Erkeğin ay burcu Koç'ta ve kadının ay burcu Oğlak'ta burada bir kare var. Duygusal olarak, duygu olarak birbirlerini pek anlamıyorlar. Ay ateş ve ay toprak. Yani güneş ve ay olarak zaten temel açı bu. Güneş ay arkadaşlar temel açıdır Sinastri'de. Sinastri analizlerinde aslında ilişki astrolojisinde ve Güneş ve Ay arkasından Venüs ve Mars bu dörtlü çok ciddi açılar, önemli gezegenler. İlk önce bunları iyice anlamamız, oturtturmamız, emin olmamız gerekiyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi kadın ve erkeğin Güneş ve Ayları ile ilgili güzel açılar bulamadık. Venüs Mars'a bakarsak şimdi Venüs tabii ki yükselenin hemen üzerine gelmiş. Bu güzel bir pozisyonu gösteriyor. Diğer taraftan baktığımızda kadının Mars'ı Oğlak'ta, erkeğin Venüs'ü İkizler'de. Biraz karşı karşıya gibi duruyor. Ama yani birbirini görmüyor sonuçta. Erkeğin Mars'ı Aslan'da, kadının Venüs'ü Akrep'te. Burada da yine bir kare açı var, bir çekim var. Aslında burada daha çok cinsel çekim var. Cinsel çekim kaynaklı aralarında bir ilişki var diye yorumlayabiliriz. Şimdi burada da güzel konular yakalayamadık. Hemen Şiron açılarına bakıyorum. Şiron biliyorsunuz çok önemli. Burada mesela kadının Şiron'uyla erkeğin Lilith'i kare yapmış. Erkeğin çevireceği bazı entrikalardan dolayı kadın yara alabilir. Erkeğin Şiron'una baktığım zaman kadının Plüto'sundan karşıt açı yiyor. Yani burada kadın aşk konusuyla alakalı çünkü 5. evde Plüto bu ilişkiyi sonlandırabilir. Yani bu ilişki aslında baktığımızda pek de bir şey vaat etmiyor. Sıkıntılı. Satürnler çok önemliydi. Satürn açısı arıyorduk. Tutkal açısıydı Satürn. Baktığım zaman Jüpiter'den karşıt açıda bu sıkıntı ilişkide. Erkeğin Satürn'ü de aynı şekilde kadının ayıyla, güneşiyle karşıt açıda. Bu da aynı şekilde Satürn çarpması. Hem Şiron çarpması hem Satürn çarpması. Yani sonuçta şunu söyleyebiliriz. Bu ilişki bir gelecek vaat etmiyor arkadaşlar. Bu ilişkinin kompozitini merak ettim. Sinastri'de hiçbir şey vaat etmiyordu. Kompozitte durum ne olacak? Kompozitte de bir şey vaat edeceğini sanmıyorum. Kompozit olarak baktığım zaman ilişkide kadın sevgi alamıyor. Gördüğünüz gibi zaten Ay Venüs kadın ifade eder. Kadın sevgi alamıyor. Yani Ay da rahat değil, Venüs de rahat değil. Ay Jüpiter'den kareyi yemiş. Erkeğe bakalım. İlişkide erkek rahat. Ve ilişkinin dönüşmesini istiyor erkek. Yani artık nasıl bir ilişki tasarlıyorsa kafasında ilişkinin dönüşmesini istiyor daha çok. Mars da erkeği temsil ediyor ve Mars
Chiron'dan karşıt açıda. Aslında ilişkide maddi gündemlerle alakalı zorlanma var. Maddi konularla alakalı sıkıntılar var. Ve bu erkeği zorluyor. Bu konuda erkek rahat değil, yara alıyor ya da kendini yetersiz hissediyor vesaire gibi de düşünebiliriz. Ama sonuçta Satürn'ün iyi bir açısını arıyoruz yine her zamanki gibi haritada. Satürn-Uranüs karesi var. Yani bu aşk aniden bitebilir. Bu sorumluluk çift tarafından alınmak istenmeyebilir. Böyle de düşünebilirsiniz. Yani bu sorumluluğu almak istemeyebilir bu çift. Burada sıkıntı var. Satürn ve Uranüs karesi. Sanki bu arada kadının yanında da biri var. Yani kadın bu ilişkide kararlarını biriyle birlikte veriyor. Çünkü ayın yanında Juno var. Bu şekilde yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim şimdi ikinci çiftimize. Yine kadın içeri koyuyorum. Erkek dışarıda. Evet. İkinci haritaya baktığımız zaman hemen Güneş ve Ay'a bakıyorum. Kadının Güneşi Balık, erkek Yengeç. Çok güzel. Su grubu, birbirlerini anlıyorlar. Kadının Ay'ı Koç, erkeğin Ay'ı Boğa. Duygusal olarak birbirlerini anlamıyorlar ama Güneş ve Ay olarak bakmak istiyorum. Burada Güneş Balık'la Ay Boğa zaten birbirini anlar ve burada çok güzel bir uyum var. Aynı zamanda yani güzel bir akış var. Sekstil bir açı ve birbirlerine onay veriyorlar, anlıyorlar. Yani o uyumu yakalamışlar. Bir kavuşum kadar güçlü bir etki yok ama arada 60 derecelik bir açın olması da birbirlerini onayladıklarını ve uyumlu olduklarını gösteriyor bize. Bu da çok önemli. Aynı zamanda Yengeç ve Koç arasındaki yani erkeğin Yengeç Güneşi ile kadının Koç Ayı arasında da bir açı yok. Venüs ve Mars'a bakıyorum. Erkeğin Venüs'ü Aslan'da, Mars'ı Yengeç'te. Kadının Mars'ı Balık'ta, Venüs'ü de Oğlak'ta. Sadece şuradan yakalamışlar. Kadının Venüs'ü ile erkeğin Mars'ı, o da yine derece bazında değil, element olarak düşünebiliriz. Uyumlu görünüyor. Biraz aşk, sevgi, cinsellik konularında uyumda zorlanmış olabilirler ama cinsellikle ilgili, aşkla ilgili başka açılara da bakabiliriz. Chiron önemliydi. Chiron sıkıntıda mı? Hemen bakalım. Evet. Erkeğin Chiron'u ile kadının Mars arasında bir kare açı var. Kadının kariyer hayatıyla ilgili motivasyonu ya da aldığı kararlar erkeği belki de üzüyor, yaralıyor. Belki de erkek ilişkilerinin ya da evliyseler evliliklerinin daha önemli olmasını istiyor olabilir. Onun dışında Satürn'ün kalıcı açısını arıyorum. Satürn, bu da sıkıntı. Şimdi bu sıkıntı yani. Direkt olarak en önemli sıkıntılardan biri bu arkadaşlar. Örneğin Satürn, Venüs karesi gördünüz mü o ilişki sıkıntı. Çünkü ilişkide soğuma var. Sevgide soğuma. Kimin sevgisi soğuyacak? Kadının. Venüs sahibi soğur. Soğutan kim? Satürn sahibi. Erkek kadını belli bir süre soğutacak. Sevgide soğutacak. Özellikle erkek kadını 6. ev konularında yani hizmetle alakalı konularda tekamüle zorluyor, değişime zorluyor, dönüşüme zorluyor ve bazı baskısı var sanırım. Erkeğin bazı baskısal davranışları var. Bu da kadının sevgisinin soğumasına sebep veriyor. Onun dışında 7. eve düşen gezegenleri de konuşabiliriz. Uranüs düşmüş 7. eve, ani bir tanışma olmuş olabilir bu. Ani bir ilişki. Bu Uranüs'ün olduğu yerler ani ama ani de kopma verebilir. Ani ayrılık verebilir. Zaten Mars'tan da kareye yemiş. Burada kadının Mars'ı, erkeğin Uranüs'üne kare. Jüpiter güzel. Jüpiter tam 7. eve girişine duruyor kavuşumda. Bu güzel, bu da güzel bir evlilik belirtisidir. Ama dediğim gibi bu Satürn, Venüs sıkıntı, Uranüs, Mars sıkıntı, sıkıntılı çok açılar var. Chiron'da kareleri vardı. Buradan da karesi var, oradan da. Evet. Yani bu ilişkide çok sorunlu.
Her zaman harita bir bütündür arkadaşlar. Bu arada bunu belirtmek istiyorum. Harita bir bütündür. Ben burada birkaç açıyla size örnek yorumlar yapıyorum. Haritanın bir bütün olduğunu unutmayın. Özellikle evli çiftler için detaylı analiz yapmadan benim burada yaptığım basit yorumlarla lütfen kararlar almayın. Çok üzülürüm. Böyle etkim olsun istemiyorum. Ben eğitim amaçlı videolar paylaşmaya çalışıyorum. Yani ben şu an zor açıları, olumlu açıları anlatıyorum. Bir evli çiftin haritasına daha farklı bakıyorum. Kurtarabilecek açılar arıyorum çünkü. Orada çıkış yolları arıyorum. Daha farklı bakıyorum. Önce natallerden incelemeye başlıyorum. O yüzden hani evli haritalar varsa arada lütfen bunları sadece tek ya da birkaç madde yorum olarak dinlesinler. Komple bir harita yorumu yapmıyorum ben. Şimdi 3. çiftimizde Ay Başak kadının, Güneşi Aslan, erkeğin Ayı ve Güneşi Yengeç. Burada gördüğünüz gibi birbirlerini görmüyorlar. Sadece Güneş Yengeçle Ay Başak sekstil açıda birbirlerini anlayabilir. Aynı şekilde tabii ki aylar da birbirlerini anlayabilir. Hemen çok zor açılar görüyorum. Gözüme çarpıyor. Plüto-Şiron kavuşumu çok zordur. Erkek kadını dönüşüme zorluyor ve kadın sürekli yara alıyor. Bu çok zordur. Aynı zamanda kadının Şiron'u erkeğin Mars'ına karşı açı yapmış. Tabii ki bu da zordur. Onun dışında Venüs Mars'a baktığım zaman kadının Venüs'ü ile erkeğin Mars'ı kare yapmış. Bu da dediğim gibi çekimsel bir aşk. Zıtların çekimi, orada bir tutku ve aşk yaratan daha çok cinsellik bazlıdır. Venüs Mars kareleri böyle çalışır. Sevgi, aşktan çok cinsellik ve tutkuya dayalı bir ilişki anlatır bize. Bunu da unutmayın lütfen. Onun dışında Uranüs'te evet sıkıntı vermiş. Uranüs Lilith karesi, ani bir entrika. Yani kadının ani bir şeyini yakalayabilir. Kadın erkeğin ani bir şeyini yakalayabilir, bazı entrikaların ilişkilerle ilgili. Kadının önüne bir şey düşebilir, bir haber alabilir, bir şey okuyabilir, bir şey düşebilir kadının önüne. Özellikle sosyal medyadan bir şey düşebilir. Satürn 4. eve düşmüş. Mesela bu da güzel ama Satürn Ay karşıt açı çok zor. Yani burada kadın duygularında çok baskı alıyor erkekten. Çok baskı var burada. Yani kısaca zor arkadaşlar. Gelelim 4. çiftimize. 4. çiftimizin kompozitine bakalım önce isterseniz. Bu sefer farklı yapalım. 4. çiftimizin önce kompozitten başladım bu sefer. 4. çiftimizin haritasına bakıyoruz. Bu ilişkide Güneş ve Ay Kova burcunda ve 8. eve vermiş kendini. İlişkide cinsellik konusu ve ortak gelirler çok gündemde. Yani bu çift ortak gelirler ve cinsellikle ilgili paylaşıma çok önem vermiş. Satürn olumlu açıları var. Peki bu kavuşumun olumsuz açısı Uranüs. Evet. O kavuşumun şimdi bu kavuşumun olumsuz açısı yok burada ama çift belirsiz. Örneğin bakın şimdi şurada Güneş ve Ay açısız kompozitte. Bu ne demek? Kadın ve erkek bu ilişkide ne yapacağını bilemiyor. Önünü göremiyor. Yani bu ilişkide kadın ve erkeğin davranışı belirsiz. Mars'a baktığım zaman erkeği anlatıyor. Ani kopmalar, ayrılıklar var. Yani aslında erkek ani ayrılık ve yara almayla ilgili bir gündem getirebilir. Kadına baktığım zaman Venüs, kadın da bu ilişkideki dönüşümde zorlanıyor. Yani yuva ile ilgili. Aslında kadın burada evlilikle ilgili, evlenmek, yuva kurmakla ilgili dönüşmeyle ya da ilişkinin aşk, flörtten evliliğe gitmesiyle ilgili, dönüşmesiyle ilgili zorluklar yaşıyor. Bu dönüşümde zorlandığını düşünüyorum. İşte o yüzden kadın ve erkek gördüğünüz gibi Güneş, Ay belirsiz açıda. Ne yapacağı belli değil. Hemen sinastrilerine bakıyorum. Sinastri olarak baktığım zaman da arkadaşlar şimdi erkeğin güneşi ile kadının güneşi ve ayı arasında çok güzel açı var. Kadının yay burcundaki güneş ve ayı ile erkeğin koç burcundaki güneşi arasında güzel bir açı oluşmuş.
Bu çok güzel. Burada 120'lik bir açı olmuş arkadaşlar. Bu da yine kavuşumun 1-6 çok güzel bir açı diyebiliriz. Birinci kavuşum çok güzeldir. İkinci 120'lik, üçüncü 60'lık açı güzeldir. Böyle bir sıralama düşünün kafanızda. Onun dışında hemen Venüs ve Mars'a bakacağım. Kadının Venüs'ü Akrep'te, erkeğin Mars'ı Kova'da, kadının Mars'ı Balık'ta, erkeğin Koç'ta. Yani Venüs Marslar pek birbirlerini burada görmemişler. Onun dışında hemen tutkal açısı Satürn'e bakıyorum. Satürn 11 derece. Burada bu zorlamış. 2 tane Satürn karşılıklı. Satürn çarpması. İkisi de birbirinin otoritesini onaylamıyor arkadaşlar. Burada bunu böyle şekilde yorumlayabilirsiniz. Satürn 180. Yani kadın erkeğin otoritesini onaylamıyor, erkek kadının otoritesini onaylamıyor. Birbirlerine onay vermedikleri için zaten ilişki ve evlilik yürütmeleri oldukça zor. Onun dışında erkeğin 29 derece ayı kadının Neptün'le kare yapmış. Bu ilişkide erkek duygusal anlamda hayal kırıklığına uğrayabilir. Şiron'a baktığım zaman Şiron çarpması yine var. 19 derece kadının Şiron'uyla erkeğin 22 derece Juno'su arasında. Yani birinin vesilesiyle ya da birinin etkisiyle yara alma gibi düşünebiliriz. Yani erkek sanki yanında biriyle mi geliyor ilişkiye ya da erkeğin yanında bir ilişki daha mı var? Yani bitirmediği bir geçmişten bir ilişki mi var? Yani bir şey var erkeğin geçmişiyle ilgili ya da bu yanındaki partner illa ilişkisi olmasına gerek yok. Belki kız kardeşi, belki erkek kardeşi, belki annesi. Yani bir şekil bu erkeğin yanındaki kişiyle alakalı kadın yara alıyor. Plüto karesi de çok zordur arkadaşlar. Lilith'te Plüto karesi. Kadın aşk konusunda tekamül etmeye, dönüşmeye çalışıyor. Erkek böyle bir etki vermiş. Cinsellik konuları da var içinde. Çünkü 8. eve Neptün'e gidiyor ve Lilith'ten de kare alıyor ve maddi konular da var. Yani mesela burada şöyle söyleyebilirim, yani ya erkek kadını dolandırabilir ya kadın erkeği dolandırabilir. Çok enteresan yani burada bu aldanma, hayal kırıklığı Neptün hem hayal kırıklığı verebilir cinsel anlamda hem de para evinden bahsettiği için 8-2 aksı, 2-8 aksı ya da maddi konularla ilgili de hayal kırıklıkları, dolandırılmalar, işte suistimaller, yanlış anlaşılmalar gibi senaryoları devreye sokabilir. Yani burada bir risk var. 2-8 aksı ile alakalı da düşünebilirsiniz. Onun dışında güzel açılar da görmeye çalışıyorum. Yani onları da yorumlamak istiyorum ama zorlanıyorum. Mesela şu açı güzeldi değil mi? Güneş Ay 120'liği. Aynı zamanda şans noktasından da güzel bir açı gelmiş. 120'lik açı. Aslında bu ilişkide kadın kendini şanslı hissetmiş. Ama zor açılar var arkadaşlar. Örneğin Mars-Plüto karesi zordur. Ani yıkıcı tartışmalar verir. İlişkiyi yıkacak olan kişi de kadındır yani. Kadının Plütosu erkeğin Mars'ına kare yapmış. Tabi bu arada erkeğin de zorlamaları var. Onun da Plüto karesi var. Zaten birbir otoritelerini kabul etmemişler. Satürn en başta ret vermiş aslında. Bu çok zor. Yani birbir otoritesini, birbir kurallarını kabul etmeyen bir çift tabii ki bir gelecek vaat etmez. Evet, şimdi 5. çiftimize bakalım. Şimdi güzel açılardan konuşmak istiyorum. Öncelikli olarak güzel açılar yakalamak istiyorum. Evet, Güneş-Mars kavuşumu var. Venüs 1. eve düşmüş, Güneş 1. eve düşmüş, Mars 1. eve düşmüş. Erkeğin 3 gezegeni kadının 1. evine düşmüş. Bu ne demek? 1. eve bir insanın, yani benim 1. evime karşı tarafın gezegeni düştüyse ben o kişiden çok etkilenirim demek. Yani bu Satürn de olsa etkilenirim. Satürn olursa beni baskı altına alır. Onun otoritesinden çok etkilenirim. Venüs olursa onun güzelliğinden çok etkilenirim. Güneş olursa onun parladığı ışığından, egosundan etkilenirim. Gücünden etkilenirim. Mars olursa o kişinin motivasyonundan etkilenirim. Bu şekilde düşüneceksiniz.
Burada kadın bu erkeğin 3 gezegeninden de zaten bu ilişkide çok etkilenmiş. Ayrıca Güneş ve Mars tam derecede kavuşmuş. Doğru görüyorum değil mi? Evet. 4 derece ikisi de tam derecede kavuşmuş. Kadın erkeği ciddi anlamda motive ediyor ama Güneş-Mars kavuşumu da zaman zaman tehlikelidir. Yani aralarında gerginlik de var. Yani bir gergin rekabet enerjisi de oluşturur. Çünkü Mars'ın doğası odur. Bulunduğu yerlerde gerginlik, rekabet, hareket, aksiyon yaratır. Yani gündem bitmez. Bu çiftin gündemi biteceğini düşünmüyorum. Ben çok hareketli, gündemli bir çifttir büyük ihtimalle. Ayrıca 2 tane Mars da kavuşum yapmış. Jüpiter Güneş kavuşumu da çok güzeldir. Kadının terazi burcundaki Güneşiyle 7. evdeki erkeğin Jüpiter'i kadının 7. evine düşmüş. Örneğin bu da çok güzel. Bu da tam bir evlilik pozisyonlarından ve bir insanın 7. evine Jüpiter'i düşüyorsa zaten o kişiyle evlenmek istiyorum. 7. eve düşen gezegenler o ilişkiyi, o kişiyi ciddiye aldığını gösteriyor. Yani evlenecek erkek, evlenecek kadın olarak görüyorsun karşı tarafı. Aynı zamanda Satürn de düşmüş oraya ve kadının güneşiyle tam partili kavuşumda Satürn. Şimdi az önce bahsettiğim gibi Satürn boğar, baskılar, sıkar, fazla kişiye karışır. Satürn kişisi diğer kişiye çok karışır. Şimdi burada erkeğin Satürn'ü kadının güneşiyle kavuşumda olması bir kere evlenmek istiyorum ben seninle kanca çarpmış gibi. Ben senden vazgeçmiyorum. Bu ilişki uzun sürsün. Seninle evlenmek istiyorum. Ama benim kurallarım geçerli. Benim kurallarımda bu iş yürüyecek gibi. Yani Satürn orada güneşe bunu söylüyor resmen yani. Vaat ettikleri bu. Bu sefer güneş parlayamayacak. Satürn'ün kurallarından dolayı bir parlama durumu yok. Kendi egosunu, kişiliğini gösteremeyecek ki. Satürn'ün kurallarıyla gitmesi gerekiyor. Yani burada ciddi anlamda sıkıntı var arkadaşlar. Şurada Güneş-Mars kavuşumu güzel açı derken gittim en sıkıntılı açılarla ilgili yorum yapmak zorunda kaldım. Güneş-Mars kavuşumu evet zorluklar verir. Arkasından bir de Güneş-Satürn kavuşumu olmuş. Bu da zaten zorluklar verir. Yani bu ilişki ciddi zor bir ilişki. Tabii ki hiçbir ilişki kolay değil bu arada. Hepimiz ilişkiler konusunda ve pek çok konuda, ilişkiler onlardan biri, tekamüle geldik. Doğduğumuz evde sınav başlıyor. Sonra kuracağımız yuvada sınav başlıyor. Bu iş böyle. Yani bu arada ilişkiler dediğiniz zaman sadece aşk, evlilik vesaire düşünmeyin. İlişki sınavını genelde herkesle yaşarsınız. Çocuğunuzdan tutun, doktorunuzla görüşmenizde bile bu sorunu yaşayabilirsiniz. O yüzden natal haritalarınızda, doğum haritalarınızda ilişkilerle ilgili sınavlar varsa bunu çok geniş düşünün. 7. ev konularını çok geniş düşünün. Bu arada yine Satürn-Venüs karesi var. Sevgide soğuma. Biraz sanki birbiriyle çok yarışan ve birbirine zıt hareketler yapan bir çift gibi daha çok. Ben şimdi 6. çiftimize geçiyorum. Evet, şimdi burada Şiron 7. eve gelmiş. Şiron 7. eve girmesi ilişkilerde şifalamak. Yani erkeğin Şiron'u kadını ilişkiler konusunda şifalamaya çalışıyor. Ay düğümlerinden de onay almış. Burada güzel bir üçgen oluşmuş. Çok güzel. Ama baktığım zaman Uranüs'ten de karşı açı almış. Kadın istemiyor sanki. Yani kadın erkeğin ilişkiler konusunda kendisini şifalamasını istemiyor. Bazen istiyor aslında, bazen istemiyor. Yani aslında bence bu açıyı şöyle de yorumlayabiliriz. Kadın bu erkek konusunda kararlı değil. Tam onayını vermemiş bu erkekle ilgili. Kafası karışık. Ayrıca Neptün-Satürn kavuşumu kadın hayaller konusunda ayakları yere basıyor zaten. Ama erkekle ilgili aldanma, hayal kırıklığı yaşayacak mıyım acaba? O potansiyel var mı acaba? Kuşkusu içerisinde zaten.
Uranüs yükselen kavuşumu da pek iyi değildir arkadaşlar. Bakın erkeğin Uranüs'ü kadının yükseleniyle tam kavuşumda. Bu neden iyi değildir? Yani o kişi bazen hayatıma girer, bazen çıkar. Kopmalar verir. Uranüs ilişkilerde kopmalar verir. Neden birlikte olduğunuzu anlamazsınız. Neden ayrıldığınızı anlamazsınız. Neden bu ayrılıkların yaşandığını hiç anlamazsınız. Çünkü sürekli ani gündemler getirir. Yıldırım aşkıyla birbirinizi görüp tutulursunuz. Ne bileyim ani bir saçma sapan bir kavgayla ayrılırsınız. Hatta ani evlilik de verir. Yani kişiler o kadar hızlı bazı kararlar alır ki, bazı hızlı ciddi kararlar alır ki hatta hemen çocuk bile yapabilirler yani. Öyle enteresan, marjinal etkisi olan bir gezegendir Uranüs. Dikkatli olmak gerekir. Yani burada mesela kadının bu erkekten etkilenmemesinin imkanı yok. Çünkü aniden etkilenmiş o kişiden. Venüs-Mars kavuşumu var. Bu çok güzel arkadaşlar. Güzel açılardan. Burada kadın ve erkeğin aşk ve cinsellikle ilgili birbirlerine karşı yaklaşımı oldukça uygun, verimli. Aynı zamanda erkek de Başak, kadın da Başak. Özellikle Başaklara zaten Başak insanlarını bulmalarını öneririm. Çünkü Başak insanlara titizdir. O yüzden onlar için daha uygun olur. Şimdi burada ikisi de Başak enerjisinde olduğu için birbirlerini daha iyi anlıyorlardır bu tarz konularda. Kadının ay burcu Akrep, erkeğin ay burcu Kova. Burada duygularda biraz birbirlerini anlamıyor olabilirler. Böyle bir etki olabilir. Ama ay Akrep'le Güneş Başak, yani kadının duygularıyla erkeğin güneşi arasında güzel bir açı var. Bu da yine sekstil bir açıdır ve olumludur. Bir de Şiron'a bakalım. Bakın kadının Şiron'u hiç olumsuz açı almamış. Hatta erkeğin Venüs ile sekstil açı yapmış. Çok güzel. Sadece erkeğin Şiron'u kadının Uranüs'üyle bir karşıt açıda. Satürnlere bakmak istiyorum. Yani şu ana kadar gayet güzel gidiyor harita. Satürn'e bakıyorum. Erkeğin Satürn'ü kadının güneşiyle kare açıda. İşte bu sıkıntı. Kadın erkeğin otoritesini kabul etmiyor. Peki kadının Satürn'ü, o da erkeğin ay düğümlerinden kare. Yani mesela bu çift bekarsa arkadaşlar, ay düğümlerin onayı çok önemlidir. Bu çift bekarsa bu evliliğe zor gider bu ilişki. Evlenirlerse de evliliklerinin uzun süreceğini hiç düşünmüyorum. Çünkü ay düğümleri zaten ret vermiş. Yani ay düğümleri kadersel olarak o ilişkinin ömrünü de anlatıyor bize aslında. Yani onay veriyor mu? Bu ilişki ileriye gidecek mi? Ya da onay vermiyor mu? İleriye gitmeyecek mi? Sadece karmik bir şeyler yaşayıp kadersel olarak bazı konularda tekamül edip bitecek mi gibi bize gündemleri anlatıyor aslında. Satürn'ün buradan ret vermesi, şöyle söyleyelim, kadının otoritesini erkeğin ay düğümleri onaylamamış. Yani erkek bu kadınla onun otoritesinde birlikte olmayacak. Olsa da uzun sürmeyecek gibi düşünebilirsiniz. Bu çiftin kompozitine hemen bakıyorum. Ay kadını anlatıyordu ve Uranüs'te kavuşumda, Satürn'le kavuşumda. Ay kadın aslında çok zor durumda. Kadın bu ilişkide mutlu değil, yara alıyor. Kadın zor durumda. Venüs'e bakıyorum. Venüs sadece Jüpiter'den olumlu açı almış. Onun dışında evet, kadın sevgi alışverişi anlamında bu ilişkide zor durumda. Erkeğe bakıyorum. Erkeğin Güneş'i, Mars'ı, Güney Ay düğümü kavuşumda. Erkek de bu ilişkide sorun yaşıyor. Erkeğin Juno'ya karesi olmuş. Güneş'i, erkeğin Güneş'i ve Mars'ı Juno'ya kare yapmış. Sanki ilişkide maddi konular ilişkiyi ileriye götürmüyor. Yani ilişkideki maddi gelir kaynakları, çiftin finans kaynakları bir gelecek vaat etmemiş. Bakın Güneş, Kuzey Ay düğümü karşı karşıya. Yani erkek aşk konusunda bir gelecek görmüyor ve kendini şanslı hissetmiyor. Maddi konularda
tek kare oluşmuş. İkisinin gelirleri herhalde istedikleri hayat standartlarına yeterli olmadığını düşünüyorlar. Örneğin yükselen terazi ve Venüs 12. evde bu ilişkinin de gizli yaşandığını düşünüyorum. Özellikle kadın tarafından gizli bir ilişki herhalde, saklıyor herhalde. Bu arada arkadaşlar kompozitte evlilik vurgusu, yani ilişkinin önemli aşk ve evlilik vurgusu için 1. ev 7. evle 5-11 aksı bizim için önemli. Evet, Güneş 11'de ama olumlu açı alamıyor. Kuzey ay düğümünün karşısında. Onun haricinde 7. evde bir durum yok. 1. evde bir durum yok. 5. evde de kuzey ay düğümü var ve şans noktası var. Yani bu çift aşk konusunda da aslında sorun yaşıyor. Evlilik olarak bile düşünmesem aşkta da sorun yaşayan bir çift zaten. Şimdi 7. Çiftimize bakalım. 7. çiftimiz mesela bu güney ay düğümü ay kavuşumu. Tamamen karmik bir ilişkiyi anlatır bize. Burada ay kişisi kadın, güney ay düğümü olan erkekle yarım kalan bir mevzusu var. Bir ilişkisi var. Onu tamamlamak üzerine bu deneyimi yaşıyor. Ben bu çiftin evli olup olmadığını bilmiyorum. Yorum yapıyorum. Yani evli iseler de, evli değilseler de burada kadın için bu geçmişten kalan, tamamlanması gereken bir ilişki tecrübesinin round'u diyelim. Yani onun devamı bu. O yüzden burada kadın tabii ki zorlanıyor. Çünkü güney ay düğümü zordur. Satürn enerjisinde çalışır. Ve kadın mümkün olduğu kadar güney ay düğümüne çekilmemeli. Kuzey ay düğümüne çekilmeli. Yani sürekli erkeğin o geçmişte yaptığı hatalar, işte o erkeğin geçmiş gündemiyle uğraşmamalı. Onlara girmemeli. Daha çok gelecek planları yapmalı. Mesela bu açıda kişiye bunları öneririm. Çünkü erkeğin kuzey ay düğümü de kadının 7. evine, evlilik evine düşmüş. Yani erkek bu kadınla bu ilişkiyi yaşamak, evlenmek, ileriye dönük bir şeyler paylaşmak istiyor zaten. Ama ay düğümleri ne yapıyorduk? Açılarına bakıyorduk. Bizler için önemli. Erkeğin kuzey ay düğümü, kadının Lilith'inden karesi var. Ayrıca Plüto'dan da karesi var. Yani aslında kadın erkekle evlenmek istemiyor. Bu ilişkiye onay vermiyor. Yani kadın bu kişiyle, bu erkekle evlenerek dönüşmek istemiyor. Çünkü Plüto dönüştürür. Kadın istemiyor. Ayrıca Mars'ın 7. eve düşmesi zordur arkadaşlar. Tamam, evlilikle alakalı bir tema yaratır, bir gündem yaratır ama zordur. Yani neden? Gergin ilişkiyi verir. İlişkide gerilme, sıkıntılar vesaire gibi tartışmalar, aksiyonlar falan verir yani. Hiç onları o modda olmasanız bile orada öyle çalışan bir enerji vardır. Normal bir durumu bile birbirinize anlatırken gergin konuşmalar sebebi verebilir bu durum. O yüzden sıkıntılı. Kadının Mars ile erkeğin Mars arasında kare açı oluşmuş. Bu zor. Tartışıp birbirini dinlemeyen bir çift var burada. Erkeğin ayı kadının Şiron'undan kare. Aynı zamanda Satürn'den kare. Yani şimdi burada erkek duygusal olarak kadından hem onay almıyor hem yara alıyor. Yani bu zor. Zor. Aynı zamanda Satürn-Venüs karşıt açısı var. Bu da çok zor. Satürn-Venüs, Satürn çarpması. Sevgide soğuma. Yani bunlar zor açılar. Güneş-Plüto karşıt açı. Yani kadın bu erkek yüzünden ya da erkeğin sebebiyle ya da erkek bunu bilmese bile karakteri ya da davranışlarıyla kadını dönüştürmek istiyor ya da istemiyor ya da dönüştürmek zorunda. Yani bilinçsiz de olabilir bu durum ve bu bir kadın için zor. Bir kadın için demeyeyim de o kadın için bu durum zor. Çünkü neden? Karşınızdaki sizi hayatınızda alt üst etmeye gelmiş. Hayatınız değişecek, eskisi gibi olmayacak, farklılaşacak.
Bunları herkes kabul etmez. Bu zor bir pozisyon. Yani kişiyi çok çok zorluyor burada. Hatta maddi konularda, yani kadının kariyer hayatı 2-8 aksında oluyor. Kadının gelir kaynaklarında zorluyor bu. Belki bu kişi kadının mesleğini değiştirmesini, mesleği bırakmasına, olduğu şehirdeki işini gücünü bırakmasını istiyor. Yani çok ciddi, tartışmalı. Zaten 2 tane Mars arasında kare var. Tartışmalı, ciddi, zor bir durum bu. Yani ben bile anlatırken işin içinden nasıl çıkılır bilemedim. Kompozitte bakalım. Evet, şimdi kompozite geldik. Hemen bakıyorum, erkek iletişim sorunu yaşıyor ilişkide. Hayal kırıklıkları yaşıyor ilişkide. Kadın ya bazı entrikalar çeviriyor ya da bazı entrikalara maruz kalmış. Sevgi konusunda da kadın dönüşüyor. Yani bilemiyorum, yani Venüs Plüto karesi sevgi konusunda dönüşme verir. Yani burada kadın ilişkiye bakış açısında dönüşüyordur belki. İlişkinin onun için ederi, değeri farklılaşıyordur belki. Bu şekilde de yorumlayabiliriz. Birinci evde Venüs güzel ama Plüto'dan kare açısı sıkıntı arkadaşlar. Bu ilişkiyi bitirir. Onun dışında 11. evdeki Jüpiter güzel, okey. Ama açısı yok. Tabii şöyle de bakılıyor. Bu da çok önemli. Örneğin bu kompozit haritadan kadın nasıl etkileniyor? Kadını içeri koyuyorum. Kompozit dışarı koyuyorum. Bu ilişkiden kadın nasıl etkileniyor? Şimdi kadın bu ilişkiden nasıl etkileniyormuş? Örneğin ilişki haritasındaki ay, yani kompozit ay, kadının güney ay düğümüyle kavuşumda. Kadın aslında bu ilişkide kadersel bir gündem yaşadığının farkında. Bunu yaşıyor. Plüto Lilith karşı karşıya gelmiş. Dönüşüme zorlanıyor. Zaten bu vardı. İlişki haritasında güneş, ilişkinin güneşi yengeç, kadın koç, aslında ilişkide yengeç enerjisinde yaşıyor. İlişkide gördüğünüz gibi yani kompozit haritası kadının 7. evini etkilememiş. 5. evinde kuzey ay düğümü var. O da Lilith'la ve Güneş'le güzel açı yapmış. Aynı zamanda yani bu aşk yaşamışlar anlamında. Kuzey ay düğümü 5. eve düşmüş. Yani kompozitin vaat ettiği aşk zaten kadın için yaşanıyor. Burada ilişkideki kompozitteki Satürn'ün Plüto kavuşumu zor. Yani ilişkideki sorumluluktan ötürü kadın dönüşmek zorunda yorumlayabiliriz. Dönüşmek zorunda olan kadın ve ilişkideki sorumluluktan ötürü dönüşmek zorunda. Bu zorlamış. Aynı şekilde erkeğe de bakabiliriz. Erkek bu ilişkide nasıl etkileniyor? İlişkiden sanki erkek yara alıyor gibi. İlişki kompozit haritasının Şiron'u erkeğin ayıyla kare. Erkek bu ilişkide yaralanıyor. Aynı zamanda ilişkideki kompozitteki Plüto erkeğin ay düğümlerine kare yapmış, tek kare yapmış. Yani erkek bu ilişki yüzünden
kadersel dönüşüme zorlanıyor. Tabii bu da sorun, sıkıntı, zor bir süreçtir. Aynı zamanda erkeğin Venüs'ü kompozit ayla kavuşumda duygusal anlamda sevgi hissedebiliyor. Bu güzel. Bu şekilde de erkek ilişkiden nasıl etkileniyor, kadın ilişkiden nasıl etkileniyor bakabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca kompozitte bir de şu var. Bu tarz bir analiz var. Diyelim ki yine kompozit baktım ve transit baktım. Şimdi de ilişkinin geleceğiyle ilgili yorum yapmak istiyorum. İçerideki kompozit haritam, dışarıdaki transit haritam. İlişkinin şu an sınav verdiği alan ilişkinin kendisi. Birinci evlerinden Satürn, Jüpiter, Plüto geçiyor. İlişki dönüşüyor arkadaşlar. Bakın. Plüto 26 derece, Venüs 26 derece. Yani ilişkide öncelikli olarak kadın dönüşmek zorunda kalmış. Dönüşüyor, ilişki dönüşüyor, kadın dönüşüyor. Ve ani ayrılık olabilir. Bakın Venüs-Uranüs karesi. Sevgi alışverişinden bir şey anlayamıyorlar. Sevgiyi hissedemiyor olabilir çift birbirlerine karşı. Aslında şu Satürn'ün transitini bile takip etmek çok önemli kompozitlerde. 7. evin karşısından geçen Satürn zaten ilişki sınavında çok ciddi aşamada olduklarını gösteriyorlar. Mesela bu çift evlilik kararı alacaksa ya da evliyse ciddi sorumluluklar içerisinde gidiyorlar şu anda yani. Satürn orada hem sorumluluk veriyor hem evet 2023'te çıkarken ödülünü verecek. Ama kolay bir süreçten geçmiyor ilişki. Bazı engeller, kısıtlamalar, sorumluluklarda artış, zorluklar vesaire vesaire gündemleri olacak. Kompozit üzeri transit de bu şekilde yorumlanıyor. Şimdi ben 8. çiftten devam etmek istiyorum. Evet. Şimdi burada baktığımız zaman Güney Ay düğümü Şiron kavuşumu var. Sanki bunlar geçmişten tanışıyormuş gibi bir durum yaşamış olabilir bu çift. Birbirlerini tanıyormuş gibi bir enerji aralarında oluşmuş olabilir. Gayet normal. Kadın aslında erkeğe iyi geliyor. Geçmiş konularda ki sorunlarıyla ilgili, geçmişteki sıkıntıları, acıları vesaire ile ilgili kadın aslında burada erkeğe iyi geliyor. Ama şu sorun, erkeğin Plüto'su kadının Şiron'una kare yapıyor. Bu çok sorun. Yani erkeğin kadını dönüştürmeye zorlaması kendi karakteriyle ilgili 1. eve düşmüş. Görünüşü, karakteri, tarzı, kılık, kıyafet, giyim, saç, makyajla ilgili kadını zorlaması kadının yara almasına sebep olmuş. Kadın üzülüyor bu konularda. Güneş ay kavuşumu var. Çok güzel arkadaşlar. Karı koca açısı biliyorsunuz. Ay Venüs kavuşumu çok güzel. Saf temiz sevgi var aralarında. Güzel sevgi. Ay Mars karesi oluşmuş. Zaman zaman erkeğin duygusal durumu kadını kızdırıyor olabilir. Ayrıca Güneş Neptün karesi var. Kadın erkekle ilgili hayal kırıklığı yaşayabilir, üzülebilir, aldanabilir, umduğu gibi olmayabilir. Ya da erkeğin onun yakın çevresiyle ilgili, yakın arkadaşları ve kardeşleriyle ilgili ilişkilerinde kadın hayal kırıklığı yaşayabilir, üzülebilir. Kuzey ay düğümünün bir insanın 4. evine düşmesi, karşıdaki kişinin kuzey ay düğümü, o kişiyle evlenmek istemeye gösterir. Onunla ayrı kurmak, yuva kurmak istediğini gösterir. Zaten 4. ev kişisi de onu aileden biri görür, yakın görür kendine, tanıdık görür. Satürn açılarına baktığım zaman Satürn Merkür kavuşumu var, güzel. Aralarında kalıcı bir iletişim oluşmuş burada. Ve kadının Satürn'ü
Erkeğin Jüpiter ile güzel açı yapmış. Erkeğin Satürn'ü biraz zorda. Kadının Güneşi ile kare yapmış. Kadın erkeğin otoritesini kabul etmiyor. Uranüs-Satürn kavuşumu da biraz sıkıntılı arkadaşlar. Yani burada kadın ve erkeğin ne yapacağı belli değil. Kadın ne kadar özgürleşmek istese de erkek o kadar baskı veriyor. Burada ikisinin kavuşumu çok belirsiz bir enerjiyi anlatıyor. Yani bir de artı kare açıları var. Güneşten kare yemiş bu kavuşum. Yani burada ciddi sıkıntı var. Yani kadın yaşadığı hayal kırıklığı sonucu aniden erkekten vazgeçebilir, ayrılmak isteyebilir. Aynı zamanda erkeğin de kadınla ilgili hayal kırıklıkları ve öfkesi var. Çünkü Mars Neptün de burada kavuşmuş. Yani burada aslında 3. ev, yani yakın çevre, kardeşler, akrabalar, kuzenler, komşu ve arkadaşlarla ilgili ve iletişimle ilgili orada çiftin ciddi bir gündemi var. Tüm sorunları bu konuda yaşamışlar gibi duruyor. Dokuzuncu çiftimize bakarsak, evet, hemen Satürn çarpması. Ayrı düşünemiyoruz. Satürn, Neptün, Ay, Satürn çarpması. Çok zor. Yani burada Ay, Satürn karşı karşıya gelmiş. Kadın erkeğin otoritesinden ve baskısından duygusal anlamda çok yıpranmış ve zor durumdadır büyük ihtimalle. Ay, Plüto kavuşumu da var. Kadın erkeği duygusal anlamda dönüştürüyor. Ne kadar burada kadın zorlansa da burada da dönüştürmeye çalışıyor. Ama bu Satürn çarpması ayrılık verir arkadaşlar. Yani dediğim gibi 15-20 yıl, 30 yıl evli olanlar sonunda boşanıyor. Bu Satürn çarpması, Şiron çarpması maalesef bu tarz enerjiler veriyor. Hem zor bir ilişki, içine tekamül olan bir ilişki. Aynı zamanda da ne kadar uzun sürse de bir ayrılık yaşama olasılığı çok yüksek. Güneş ve Ay'a baktığım zaman Güneş Oğlak, Ay Yay kadının, erkeğin ayı Akrep. Oğlak ve Akrep birbirlerini anlar. Sekstil bir açı oluşmuş. Erkeğin Güneşi Kova. Burada da yine Güneş Kova'yla Ay Yay birbirini anlar. Burada da bir sekstil açı var. Güneş Ay olarak gayet güzel. Aynı zamanda Güneş ve Venüs kavuşumu var. Bu da saf temiz sevgi demek aralarında. Bu da güzel. Erkeğin Venüs'ü Oğlak, kadının Mars'ı Terazi. Burada da Venüs-Mars karesi var. Aşk ve cinsellik tutkulu bir çekim var aralarında. Diğer türlü baktığım zaman erkeğin Mars'ı ve kadının Venüs'ü 150'lik bir açı, stresli bir açı var. Onun dışında Satürn açısına baktığım zaman kadının Satürn'ü erkeğin Merkür ile 120'lik yapmış. Güzel, kalıcı bir ilişki. İletişim anlamında birbirleriyle bağını koparmak istemiyorlar. Erkeğin Satürn'e baktığım zaman işte iş burada. Sıkıntı. Satürn çarpması. Bu ilişkide sorun olduğunu gösteriyor. Kompozit olarak baktığım zaman gördüğünüz gibi Güneş arkadaşlar Güneş arkadaşlar olumsuz açı almış. Karşısında Mars var. Yani Güneş ve Mars erkeği anlatıyordu. Evlilik ve ilişkiyle ilgili erkek çok gergin ilişki haritasında. Kadının Venüs'ü hiç açı almamış. Kadın ne yapacağını bilemiyor ilişkide. Ay'a baktığım zaman Mars'tan ve Güneş'ten aslında kadın duygusal anlamda erkekten destek görüyor. Ama sevgi olarak ne yapacağını bilemiyor ve erkeğin ya da ilişkinin otoritesini, ilişkideki sorumluluğu kabul etmiyor. Ay Satürn karesi var. Aslında şu bile kompozitte Ay Satürn karesi ilişkinin zor olduğunu ve gidemeyeceğini bize anlatıyor. Çünkü kadın duygusal olarak burada o sorumluluk altında ezilmiş. Yani bu ilişkide kadın çok zor durumda kalır. Evet, şimdi son çiftimize bakalım.
Grand kareli bir sinastri açıldı arkadaşlar. Şimdi kadının güneşi Koç, erkeğin Başak. Zor. Oldukça zor. Erkeğin ay burcu Başak. Erkeğin ay burcu Aslan. Kadının ay burcu Yay. Evet, duygusal olarak birbirlerini anlıyorlar. Bu en azından güzel. Aynı derecede olmasa da yani element olarak ateş grubunda da aylar birbirlerini anlar bu kişiler. Bu açıdan güzel. Onun dışında güneşler birbirlerini anlamıyor. Güneş Koç, ay Yay, Güneş Koç, ay Aslan birbirini anlar. Güzel. Venüs ve Mars'a baktığım zaman kadının Mars'ı İkizler, erkeğin Venüs'ü Terazi. Bunlar birbirini anlıyor ve 120'lik açı, güzel bir enerji var aralarında. Aşk ve sevgi var aralarında. Bunlardan bahsedebiliriz. Erkeğin Mars Başak, kadının Venüs Balık. Burada biraz karşıt açı olmuş. Erkeğin Mars Başak, kadının Venüs Koç'ta. Birbirlerini yine görmüyorlar oluyor burada ama diğer Venüs-Mars açısını yakalamışlar. Venüs-Mars açısında öncelikli olarak kadının Mars ile erkeğin Venüs'ünün uyumlu olmasını isterler. Genelde budur sıralama olarak. Sonra diğer açıya bakarız, yani kadının Venüs'ü ile erkeğin Mars'ına. Satürn açılarına hemen bakıyorum. İlişkideki tutkal 13 derece Satürn. Erkeğin Mars'ı ile güzel açı yapmış Satürn. Kadının Satürn'ü ve erkeğin Mars'ı. Erkeğin Satürn'ü kadının Uranüs ile kavuşumda. Aynı zamanda kadının Güney Ay düğümüyle güzel açı yapmış. Burada da tamamen kadersel bir ilişki, kadersel bir tanışma ve bir araya gelmeyi anlatıyor. Zaten şu ay düğümlerinde arkadaşlar unutmayın 1-7 aksına düşmesi bize bunu anlatıyor. Tamamen kadersel bir tanışıklık, kadersel bir ilişki ve yaşamaları gerekiyormuş. Satürn de burada ani gündemler, Uranüs'le kavuşması ani gündemler verebiliyor. Ve aynı zamanda Satürn Güneş'e karesi var. Bu zor. Yani kadın erkeğin otoritesini kabul etmek istemiyor. Onun baskısından zorlanıyor. Ani ayrılık isteyebilir. Aniden kopmak isteyebilir. Diğer Grand karenin köşesine bakarsak İletişim konusunda kadın yara alıyor. Yani erkeğin sözleri zaman zaman kadını yaralıyor. Özellikle sosyal çevresi konusunda. Onun dışında aralarında Uranüs çok ciddi etkilemiş burada. Yani kadın ani bir entrikayla karşılaşabilir. Erkek tarafından ani bir entrikayla karşılaşabilir de kendi de erkeğe bir entrika çevirebilir aniden. Belki ayrılmak için böyle bir entrika çevirmek isteyebilir, bilemiyorum. Yani burada ciddi bir grand kare oluşmuş. Lilith, Şiron, Güneş, Uranüs, Satürn. Bu çok çok zorlamış zaten ilişkiyi. Hemen bunun da kompozitine bakmak istiyorum. Çok zor görünüyor harita çünkü. Mümkün olduğu kadar arkadaşlar etrafınızdaki haritaları inceleyin. Ancak öyle kendinizi geliştirebilirsiniz. Ne kadar çok harita incelerseniz o kadar faydasını görürsünüz. Ve tabii etrafınızdaki çiftleri de gözlemleyin, takip edin. Daha iyi anlarsınız. O açı nasıl çalışmış ya da o transit, o gündem nasıl çalışmış daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdi erkek burada Güneş 19 derece Jüpiter'le kavuşumda. Erkek ilişki de iyi durumda görünüyor. Kadın Ay ve Lilith'ta kavuşumda ve kadın aslında Güneş ve Ay arasında güzel açı var arkadaşlar. Gördünüz mü? Ama erkeğin Güneş'inde olumsuz açı yok. Kadının Ay'ında bir olumsuz açı var. Satürn ve Neptün'de. Kadın bu ilişkinin sorumluluğundan, aşk konularında sorumluluktan hayal kırıklığı yaşıyor.
Yani kadın bu ilişkide aldığı sorumlulukla alakalı hayal kırıklığı yaşıyor ve maddi konular da gündemde ve bir entrika durumları da var dediğim gibi. Aşkla ilgili mi entrika acaba, işte maddi konularla ilgili mi, kadının sakladığı gelir mi var, erkeğin sakladığı bir gelir mi var, ama daha çok sanki kadının sakladığı gibi duruyor. Yani burada bir hayal kırıklıkları ve sorumluluklar gündemiyle ilgili sorunlar ve zorluklar var. Onun dışında Venüs zaten kadının sevgi olarak da soğukluk hissetmiş. Venüs-Satürn kavuşumu zor. Yani kompozitte kadın bu ilişkide sevgi almıyor ki, sorumluluktan başka bir şey göremiyor yani. Kadın iyi durumda değil. Ay-Venüs karesi var arkadaşlar. Mars'a baktığım zaman Mars'ta da açı yok. Yani erkek aslında her ne kadar sosyal statü olarak kendini iyi hissetse de bu ilişkide 10. evde, yani sosyal statü olarak bu ilişkiyle kendini toplumda belli bir yere getirmiş olsa da aslında Mars bize ne anlatıyor? Ne yapmak istediğini bilemiyor erkek. Kararsız ilişkide. Ne olacağı belli değil. Satürn'ün olumlu açısı çok çok önemli kompozitte. Diğer her haritalarda olduğu gibi, yani natalde bile bir Satürn haritasında natal haritada Satürn'ün olumlu açısını elbette ki arıyoruz. Evet arkadaşlar, 10 çiftimizin de haritasını bitirdik. Dediğim gibi tekrar hatırlatmak istiyorum. Yaptıklarım sadece birkaç açı, birkaç analiz, bir detay yok. Detaylı analiz çok farklıdır. Önce doğum haritasıyla başlanır. Erkeğin haritası, kadının haritası çok detaylı incelenir. Sonra sinastri, sonra kompozit, sonra gerekirse Davison, ilerletilmişler bakılır, transitle bakılır. Yani pek çok teknikle o ilişkinin ne vaat ettiği incelenir. Benim burada bahsettiğim kısa bilgiler hiçbir zaman yeterli değildir. Lütfen bunları dikkate alın. Harita her zaman bir bütündür. Bir bütün incelenmeli. Bir analiz, öyle bir saatte 10 harita, 10 sinastri bakılmaz kısaca arkadaşlar. Buradan da anlayabilirsiniz. Beni takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.